Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte güzel bir bebek yeleği örelim istedim. Şöyle 0-6 aylık bebekler için küçücük bir yumaktan çıkacak. Hatta bir yumaktan bile az çıkabiliyor. Elimde benim güzel bir Nakolux Minnoş bebe ipi var. Bununla bir bebek yeleği öreceğim. Şöyle 0-6 aylık dediğim gibi küçücük olsun istiyorum. Hani doğduğunda giysin. Gerçi bu yün işleri yıkandıkça biraz büyüyor. 1 yaşına kadar bile kullanabiliyor bebekler. Ama biz şöyle elimizden geldiğince biraz böyle küçücük bir şeyler yapalım istedim birlikte. 3,5 numarada şişim var. Çünkü Lüks Minnoş bayağı ince bir ip. Metresi de bayağı uzun. Bakın kaç metreymiş? 336 metre. Elimdeki biraz mavi gibi gözüküyor ekranda ama aslında güzel bir yeşil, ara bir renk. Böyle yeşilimsi, mavimsi bir renk. Numarası da 3323. Yani bu uzunluktaki bir iple Nakolux Minnoş, Alize'nin Happy Baby'si falan da bayağı uzun ipler. Onlarla bir yumaktan çıkabilecek bir model bu. Hemen güzelce ilk 80 ilmek atacağız arkadaşlar. Ben şimdi elime bir kısa şiş aldım. Ama ilerleyen zamanlarda misinaya geçeceğim. Çünkü robadan başlıyoruz yeleğimizi. Şöyle güzelce ilmeklerimizi atalım arkadaşlar. Bu şekilde artık herkes biliyor zannedersem ilmek atmayı. Şöyle güzel 80 ilmek atalım. Evet arkadaşlar şöyle 80 ilmeğimizi attık. Bakın birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ilmek. Hemen şuraya da bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Arkadaşlar şimdi yakayı yapıyoruz. Yakadan başladık zaten. Robadan başlanan bir yelek bu. Yeni doğanlar için de robadan çok güzel oluyor. Kullanışlı oluyor. Örmesi de zevkli. Yine her zamanki gibi haroşamızı arkadan ve üstten alarak yapıyoruz arkadaşlar. Beni takip edenler artık benim haroşamın nasıl olduğunu biliyorlar. Hem de çok rahat oluyor bu haroşayı yapmak. Kolay haroşa bu. Arkadan ve üstten alarak yakamızı haroşa olarak yapacağız arkadaşlar. Arkadan ve üstten. Şu an başka yapacağımız bir şey yok. Önce yakamızı yapıyoruz. Yakamızın lastik bölümünü haroşa olarak yapıyoruz. Bu şekilde haroşamıza devam edelim. Arkadan ve üstten alarak. Şimdi şöyle başa geldim arkadaşlar. Dönüyorum. Haroşamıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki ben hep ilk ilmeklerimi de örerim haroşa olarak. Yine de öyle yapıyorum. İlk ilmeklerimizi örerek haroşamıza devam edelim. Arkadan ve üstten bakın. Arkadan ve üstten alıyorum. Bu benim pratik haroşam. Kolay haroşa. Sanki düz örgü örüyor gibi oluyor o zaman. Hiç zorlamıyor ve zevkli. Bu şekilde yaka haroşalarımızı ilerletelim arkadaşlar. Evet şöyle. İkinci sıramızı dönüyoruz şu anda. Arkadaşlar bakın yakada 4 tane haroşa sıramız oldu. Şöyle tam size göstereyim. 4. haroşa sıramızı bakın doğru yöndeyim şu anda. Benim başlangıç noktam ipim hep sağda olur. Orası benim için doğru yöndür. Geldim buradan sona doğru. Şuradaki 7 tane haroşayı örmeden döneceğim. Bakın 2, 4, 6, 7. Bu 7 haroşa öndeki düğme ve ilik açacağımız yerler. Ön patlarımız olacak burada ve burada. Orayı örmüyorum ki şöyle biraz bir tık aşağıda kalsın diye.
Buradan geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, şu ilmeği şuradan aldım. Buraya örmeden taktım. Bu ipi buradan çevirdim. Bu örmeden aldığım ilmeği tekrar buraya örmeden geçirdim. Sadece burada delik oluşmasın diye bu işlemi yapıyorum. Ve yine haroşamı yaparak karşıya geçiyorum. Şimdi burada bir tane ilik yerimizde bir örmeden orayı dönmüş olduk. Aynı şekilde bu başa geleceğim. O başta da aynı işlemi yapacağım. Yapacağım ki tam düğme yeri birazcık aşağıda olsun. Bir yuvarlak olsun orada. Aslında tam yuvarlamak için buradan gidiş gelişler yapılır ama ben onları yapmıyorum model başlayacağım zamanlarda. Model aşağıya düşüyor çünkü. Sadece düğme yerinde bunu yapıyorum bir tek. Şimdi başa gelelim arkadaşlar. Zaten öbür yönde artık ön yüzümüze geçince kollarımızı ve bedenimizi ayıracağız. Evet arkadaşlar, bakın bu başa geldim. 2, 4, 6, 7 tane haroşamı burada bıraktım. Ve yine buradan dönüyorum. Bu bir kerelik bir şey. Burada da bir kere döndüm. Burada da bir kere döndüm. Bitireceğim. Şimdi döndüm. Yine şu işlemeden şuradaki ilmeğin birini buraya aldım. İpimi buradan doladım. Tekrar bunu işlemeden bu tarafa taktım. Şimdi artık arkadaşlar bakın 5 tane 2, 4, 5. sırada haroşamız oldu. Burada artık düze geçiyorum ve kollarımızı ayıracağız artık. Yaka bölümünü bitirmiş olacağız. Şimdi 2, 4, 6, 7 tanesi 2, 4, 6 ve 7 tane ilik yeri diyelim. Düğme ve ilik açacağımız yerler. Burayı bıraktık. Şimdi düz örüyorum artık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düz ördüm. Bir tane artırdım. 1, 2 tane düz ördüm. Bir tane artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Artırdım. 1, 2 tane düz ördüm. Burası kol yeri yani. 2 tane düz ördük, artırdık etrafında. 5 tane düz ördüm, artırdım. 2 tane düz ördüm, artırıyorum. Şimdi arkayı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tane arka yaptık. Bakalım örgümüz doğru gidiyor mu? Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 7 tanesi ilik düğme yerimiz. 2, 4, 6, 8, 10 tanesi ön düz yerimiz. 2 artış yeri 2, 2, 4, 5 ve burada da 2 ilmeğimiz. Doğru gitmişiz. Şimdi arka 28 dedim. Artırdım. 1, 2 tane düz ördüm. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kolu ördüm. Artırdım. Yine 2 düz. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane düz ördüm. Artık burada 7 tane haroşamı yapacağım. Arkadaşlar aynı zamanda burada şimdi ilk iliğimi de açacağım. Şimdi bir haroşa. İkinci haroşamı da işledim. Şimdi tam ortadaki ilmeği dördüncüyü üçüncünün üstünden atlatıyorum bakın. Atlattım. Üçüncü haroşamı da işledim.
Şimdi buradaki 4. haroşayı atladık, yok oldu ya, onu artırıyorum. Burada da 3 haroşam var. Yani sonuçta yine 7 haroşam. 2 ve 3. Başa kadar geldim. Dönüyorum arkadaşlar. Örgünün tersinde bir şey yok. 2, 3. Şu artırdığımı işliyorum. 4 açık bir şekilde. İlik oldu orası. 5, 6, 7. Şimdi örgümüz düzdü. Onun için burada ters. Bu tersleri de örerek başa kadar geliyorum. Yalnız şu aralardaki kol yerlerindeki artışları açık alıyorum ki orada ajur oluşsun diye. Bakın açık. Bakın böyle delik oldu orada. Bunları da açık bir şekilde alalım. Bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Şimdi başa doğru geldim arkadaşlar. Öbür taraftaki bakın 2, 4, 6, 7 tane haroşa yerindeyim. Oralarda yine haroşa yapıyorum, artık başa kadar geliyorum. Bir kerelik gitmedik oradan. Orayı birazcık aşağı düşürmek için. Çocuğun boğazına gelmesin diye. Bakın orası biraz aşağıda kaldı. Şöyle biraz daha ilerleyince daha çok ortaya çıkacak. Bakın şöyle bir kavis oluştu. Şimdi döndüm arkadaşlar. Artık burada modelimizi koymaya başlayacağız. Çok basit bir model koyacağım size. Hem de güzel görünüyor. Zaten bebek modellerinde çok ağır modele gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşamı yaptım. Bu değişmiyor. Burası bizim ilik ve düğme dikeceğimiz ön patlarımız. Şimdi hemen şuradan düze geçtiğimiz yerde bir tane artırdım. Ve 3 ilmeği birden kesiyorum arkadaşlar. Kestim. Bir tane daha artırdım. Yani kestiklerimizi sağında ve solunda artırmış olduk. Arada 2 tane düz işledim. Tekrar artırdım. 3 ilmeği kesiyorum. Ve bu tarafta da artırdım. 2 tane model koymuş olduk oraya. Normal düz işledim. Bakın burada 2 tane ilmeğimizin sağında ve solunda birer artış yapmıştık ya, oraya geldim. Bu artışlar ön bedeni. Buradaki artış kolu genişletecek. Bu 2 ilmek hep 2 ilmek olarak devam edecek. Hemen yanından yine artırdım. Bu artışlar da devam edecek hep. 1, 2 tane ilmeğimi yine işledim. Hemen yanında artırdım tekrar. Şimdi bakın şu arada şu artışlarla beraber 2, 4, 6, 7 tane ilmek oldu. Ortaya model koyacağız. 1, 2 tane işledim. Şu ortadaki 3 ilmeğimi kesiyorum. Önce artırdım. Ve şu 3 ilmeğimi kestim. Ve tekrar artırdım. 1, 2 taneyi de işledim. Kola da model koymuş olduk. Şimdi artırdım. 1, 2 ilmeği işledim. Artırdım. Şimdi buradaki artışta arka bedeni genişletecek. Ve biz ortasında yine model koyacağız. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arkaya giderken bakın arttırdık. 1, 2, 3 tane işledim. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek işledim. Artırdığımızı saymıyoruz. Ondan sonra 8 ilmek. Şimdi bu arka ortaya da model koyacağız. Bir tane artırdım. 3 ilmeği birden kesiyorum bakın. Kestim. Bir tane artırdım. 1, 2 tane işledim. Yine bir artırdım. 3 ilmeği birden kesiyorum. Ve bir artırdım. Yani bu 3 ilmeği kesiyoruz ya, onun sağında ve soluna birer artış yapıyoruz. Kestiğimizi artırmış oluyoruz. Tekrar 1, 2 işledim. Yine bir artırdım. 3 ilmeği kestim. Ve bir tane artırdım. Şimdi kalan ilmeklerimizi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada 8 ilmek işledik. Modele başlamıştık. Burada 9 ilmeğimiz var. Çünkü alttaki sayı çift sayı olduğu için
Bir tanesi fazla geldi. Fark eden bir şey yok yani. Bir ilmek sadece. Burada 8 ilmek işledik, modele başladık. Burada 9 ilmek, o kadarcık. Yine artırdım. Yani kafanız karışmasın lütfen. Benimki fazla mı kaldı demeyin. Artırdım. 1, 2 ilmeğimi işledim. Bu 2 ilmeğin her zaman sağından ve solundan artış yapıyoruz. Kolu, bedeni, önü büyütmek için. Yine artırdım. 1, 2 tane işledim. Kolun modelini koyuyorum. Artırdım ve 3 kestim. Yine artırdım. 1, 2 tane işledim. Kolun da ortasına bir model koymuş olduk. Yine şuradaki 2 ilmeğimiz, artırdım. 1, 2 işledim. Artırdım. 1, 2 tane işledim. Öne de yine model koyacağız. Bakın 2, 4, 6, 7 tanesi ön patımız, ilik yeri. Şimdi 3, 2, 3. Bir tane daha işliyorum. 3 tane işledim. Şimdi modelimizi koyuyoruz. Artırdıktan sonra 1, 2, 3 tane işledim. Artırdım. Kestim. Artırdım. 1, 2 işledim. Yine artırdım. Yani bir tane ipe doladım. Yine 3 kestim. Ve yine artırdım. Ve şuradaki 7 haroşamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar ilk başlarken karışık gibi gelebilir. Ama hiç karışık değil, merak etmeyin. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Model biraz çıksın. Çok iyi anlayacaksınız. Şimdi örgümüzün tersindeyiz. Tersimizde yine hiçbir şey yok. 7 haroşamı yapıyorum. Ve tersten örerek gidiyoruz. Şu artırdıklarımızı da bakın şöyle çevirerek alıyorum ki delik olsun. Ajur olacak çünkü bunlar. Tersten örüyorum, bakın şuradan şöyle alıyorum ajur olması için. Buralar bakın açık kalıyor. Bu şekilde başa kadar gelelim. Bakın hepsini açık açık alıyorum ki ajur oluşsun diye. Yani artırdığımız bütün ilmekleri açık olarak örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Başa gelelim. Şimdi arkadaşlar döndüm. Ön yüzdeyim. 7 tane yine haroşamı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi artık bu modeller 3 sırada bir tekrarlanacak. Biz modelimizi koyduk. Şimdi bir gideceğiz, geleceğiz. Öbür sırada koyacağız tekrar. Onun için burada bir şey yok. Burayı düz geçiyorum. Nereye kadar? Koldaki artışa kadar. Evet. Geldik. Bakın. Şurası ön. Koldaki şu 2 ilmeğimiz vardı ya. Bu 2 ilmeğin etrafındaki artışlar her zaman devam edecek. Kola kadar geldim. Artırdım. 2 ilmeğimi işledim. Artırdım. Burayı da düz geçiyorum. Kolu. Öbür taraftaki 2 ilmeğe kadar geliyorum. Şöyle. Bakın şu 2 ilmek. Artırdım. 1, 2 ilmeği işledim. Artırdım. Şimdi arkayı boydan boya düz geçiyoruz. Bu artışlar kolları ve bedenimizi genişletecek. Zaten bilen bilir. Örgü bilenler bunu anlamıştır. Hani hiç yapmamıştır, bilmiyordur. Onlar için tekrar tekrar söylüyorum. Bu artışlar kol yerini tamamlayana kadar, kol altındaki bedene geçene kadar devam edecek. Bu arada modelimize de bakın, arka modelimiz şöyle gözüküyor burada. Gidiyorum ve koldaki yine 2 ilmeğe geldim, artırdım. 1, 2 ilmeğimi ördüm, artırdım. Kolu işliyorum öbür 2 ilmeğe kadar. Geldim. Bakın şuradaki 2 pardon şeydeyiz, daha modelin artışındaymışım. Hemen geldim. 2 ilmeğe artırdım. 1, 2 ilmeği işledim, artırdım. Şimdi öndeyiz. Artış falan yok. Başa kadar model koyduğumuz kısmı düz işliyoruz ve öndeki 7 tane haroşamızı yapacağız. Geldim. Haroşamızı yapıyorum şimdi.
Bitti. Bu şekilde. Şurada da ilk iliğimiz duruyor zaten. Dönüyoruz arkadaşlar. Arkada bir işlem yok biliyorsunuz. Her zamanki gibi arka yüzde sadece ördüğümüzü tekrar ediyoruz, gidiyoruz. Haroşamı yaptım ve ters olarak örerek devam ediyorum örgüme. Şimdi arkadaşlar bakın ön yüzdeyiz. Tekrar model koyacağız. Bir gittik, geldik. Şimdi model yerindeyiz. Yine şurada önce haroşamızı yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 haroşa. Bakın yerini hiç kaydırmıyorum modelin. Model aynı hizada devam edecek. Hemen yine artırdım. 3 ilmeği birden kestim. Artırdım. Arada 2 düzüm var. İşledim. Tekrar artırdım. 3 ilmeği birden kestim. Artırdım. Şöyle. Şimdi koldaki artış yerine kadar düz gidiyorum. Geldim bakın şu 2 ilmeğin oraya. Artırdım. 2 ilmeği işledim. Artırdım. Yine burayı da ortadaki model yerine kadar geldim. Bakın şu üçlü. Artırdım. Sayı vereyim size. Artırmadan sonra 2 4 tane işledim. Artırdım. Ortadaki 3'ü kesiyorum. Yine artırıyorum. 1 2 3 4 işledim. Artırdım. 1 2'yi yine işledim, artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane işledim. 10 ilmek arkada ve model yerine geldim. Artırıyorum. 3 ilmeği kestim. Arttırdım. 1 2 ilmek işledim. Arttırdım. Yine şu 3 ilmeği kestim. Artırdım. 1 2 düz ilmeğim var, işledim. Bakın şu kesimin üstündeki 3 ilmek. Arttırdım. Yine 3 ilmeğimi kestim. Hep üst üste gidiyor bakın modeller. Artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek işledim ve kola geldim. Bakın kolun 2 ilmeğini artırdım. 1 2 ilmeği işledim, artırdım. 1 2 3 4 ilmek işledim. Kolun ortasındaki modele geldim. Artırdım. 3'ü kestim. Artırdım. 1 2 3 4 ilmek işledim. Artırdım. 2 ilmeğimi işledim, artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek işledim. Bakın modele geldim. Artırdım. Modelin üstündeki 3 ilmeği kesiyorum. Artırdım. 1 2 düz ilmeğim var, işledim. Artırdım. Tekrar bakın modelin üstündeki 3 ilmeği kesiyorum. Artırdım ve 7 tane haroşamı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde. Şimdi dönüyorum. Arka sırada biliyorsunuz bir değişik bir şey yok. Tersten örgümüzü öbür başa kadar geliyoruz. Artırdıklarımızı da açık olarak alıyoruz ki ajurlar gözüksün diye. Bu şekilde. Bakın. Böyle. Şimdi arkadaşlar tekrar bakın ön yüzdeyiz. Burada model koymayacağız. Bir gidiş geliş yapacağız. Sonra modelimizi koyacağız. Sadece kol kenarlarındaki artışları yapacağız. Hemen yine 7 tane haroşamı yapıyorum. Burası değişmiyor zaten. Artık burası düz olarak devam ediyor. Modelin üstünde bir gidiş geliş var. 2 sıra gidiyoruz. 3. sırada koyuyoruz modeli. Şöyle kol evindeki artışa kadar geliyorum. Bakın şöyle. Şimdi şu 2 ilmek, değişmeyen 2 ilmeğimiz var. Onun 2 kenarından artış yapıyoruz. Bakın artırdım.
Bir sağından bir solundan ve kolu da yine düz olarak devam ediyoruz. Bu arada bayağı bir örgümüz genişlemeye başladı. Bakın şurada 2 ilmeğime geldim, yine artırdım. 1 2 ilmeğimi ördüm, artırdım. Şimdi arkayı boydan boya düz olarak devam ettirelim. Dediğim gibi modeli koyduktan sonra 2 sıra bir gidiş gelişimiz var. Arkasını zaten düz geliyoruz. Ondan sonra da ondan hariç bir gidiyoruz, bir geliyoruz. Ondan sonra model koyuyoruz tekrar. Bakın şu arka model. Burayı da düz olarak geçiyorum şu anda. Kola doğru ilerliyoruz. Bu arada artık şişim de küçük gelmeye başladı. Artık misinalı şişimle değiştireceğim birazdan. Evet, şöyle geldik. Bakın artış yerine yine koldaki artırdım. 2 ilmeğimi işledim, artırdım. Öbür artış yerine kadar kolu düz geçiyorum. Evet, şöyle geldik. Bakın şu 2 ilmek arttırdım. 1 2 ilmeği işledim, artırdım. Ve önü düz olarak geçiyoruz. Düğme yerindeki, ilik yerindeki haroşalara kadar geliyoruz. Evet. Böylece bu yüzü de bitirmiş olduk. Arkada her zamanki gibi bir şey yok. Ters olarak devam edip başa gelelim. Bakın arkadaşlar, ben şimdi misinaya taktım örgümü. Şu an robamız bu şekilde ilerliyor. Güzel yüz yuvarlak bir roba çıkıyor gördüğünüz gibi. Modelimizin ikinci sırasını da koyduk. Üçüncü sırasındayız şu anda. Şuralar artış yerleri. Burası hep devam edecek. Yine şurası da artış yeri. Bunlar da ön, arka, kollar. Şimdi arkadaşlar, buradaki modellerin sayısı değişmeden devam edecek. Öndeki ve arkadaki. Önde 2 modelimiz var. Arkada 3 modelimiz var. Ama şimdi bu koldaki tek modelimiz vardı. Bunun sağına ve soluna da birer model ekleyeceğiz. Burası 3 modele çıkacak. Sadece kollarda. Yine birlikte devam edelim arkadaşlar. Şöyle aldım. Evet. Geldik. Ön yüzdeyiz zaten. Her zaman bütün modellerde, bütün örgülerde ön yüzden model koyulur. Bazı modellerde tersten model uygulanır. Evet, 7 tane 2 4 6 7 tane haroşamızı yaptım. Hemen arttırdım ve ilk modelimi koydum. Modellerin yeri kaymıyor arkadaşlar. Hepsi üst üste devam ediyor. Artırdım tekrar. Arada bakın 2 tane örgüsü var. Onu işledim. Artırdım. Yine şu 3 taneyi kestim. Ve artırdım. Öndeki modelimizi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmek olmuş burada. Çünkü şurada devamlı artıyor ya. Onun için çoğalıyor. Şimdi şu 2'nin etrafında 1 arttırdım. 2 ilmeği işledim ve 1 artırdım. Şimdi dediğim gibi şu modelin, bakın koldaki ortadaki modelin bir sağına bir soluna birer model daha koyacağız. Şimdi hemen bakın şu ortadaki 3 ilmek ortadaki modelin üstü. Arada 2 düzü var ve şu 3 ilmeği de keseceğiz. Bu demektir ki şurada bir tane fazladan ilmeğim var, onu öreceğim. Bakın şu 2 düzün etrafına bir artırdıydım. O kolun kendi artışı, bedenin. Şimdi bir tane işledim. Hemen şuradaki 3 ilmeği keseceğim. Onun için artırdım ve üçünü birden kestim. Şöyle. Artırdım. 1 2 tane düz işledim. Artırdım. Şu üçünü kestim. Ortadaki. Artırdım. 1 2 tane
düz işledim. Artırdım. Tekrar şu 3'ü kesiyorum. Sadece koldaki modeli üçlemiş oldum. Artırdım. Bir tane işledim. Şimdi şu iki yere geldim. Bakın 2 ilmek yere. Onun sağını solunu artırıyoruz. Bir artırdım. 1, 2 işledim ve bir artırdım. Şimdi modelimizin üstüne kadar düz olarak devam ediyorum. Arkadaki ve öndeki modellerde bir değişiklik yok arkadaşlar. Bakın modelin üstüne geldim. Çok belli zaten. Artırdım. Üçünü birden kestim. Eğer siz geldiğinizi anlamıyorsanız sayarak ilerleyelim arkadaşlar. Bakın şu 2 tane ilmeğin kenarında artırdıydım ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane işlemişim. Artırdım ve modeli kestim. Arttırdım. 1, 2 tane düzü işledim. Arttırdım. Şu üçünü işledim. Kestim. Arttırdım. 1, 2 düzümü işledim. Artırdım. Yine modelin şu 3 ilmeğini kestim. Ve artırdım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek işledim. Bu tarafta 12 ilmek, burada 13 ilmek. Çünkü burası bir ilmek fazlaydı ilk başlarken de biliyorsunuz ki. Eğer o sizin kafanızı karıştırırsa şuradan bir gizli artış yapıp burayı da 13'e tamamlayabilirdik ilk başta yaparken. Ama önemli değil. Çünkü modeli kaydırmıyor o zaten. Sıkıntı yok. Şimdi geldik yine şu 2 ilmekli yere. Artırdım. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Artırdım. Bir tane ördüm. Hemen bakın. Şuradan 3 ilmeğimi keseceğim. Artırdım. Koldayız. Kolun modelini genişletiyoruz. 3 kestim ve artırdım. 1, 2 işledim. Artırdım. 3 kestim. Şöyle. Artırdım. 1, 2 işledim. Artırdım. Yine 3 kesiyorum. Artırdım. Böylece bu kolunda modeli 3 tane olmuş oldu. Artırdıktan sonra bakın şurada bir ilmeğim var. İşledim. Ortadaki 2 ilmekli yere geldim. Oranın da sağından solundan artırıyorum. Bakın bir artırdım. 1, 2 işledim. Bir artırdım. Ön tarafa geçtik. Önde de 3, 4, 5, 6, 7 tane işledim. Bakın modelin üstüne yine artırdım. Aynı yerden 3 ilmeği kestim. Artırdım. 1, 2 işledim. Artırdım. Ve şu üçünü işledim. Artırdım. 7 tane haroşamı koyuyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle. Kol yerindeki modeli üçlemiş olduk sadece. Öndeki ve arkadaki modeller aynı sayıda devam ediyor arkadaşlar. Dönüyorum. Arkada bir değişiklik yok. Yine her zamanki gibi sadece haroşamızı yapıp tersten örerek gidiyoruz. O arada artışlarımızı da açık bir şekilde örüyoruz ki ajurlar oluşsun diye. Bol ajurlu bir yelek olacak bu. Ama çok güzel, yumuşacık. Yeni doğan bebeklerimiz 0-6 aylık dedik. Hatta 1 yaşına kadar bile giyer bunu. Yıkandıktan sonra bu yün örgüler biraz daha genişliyor. Çocuklarımız rahat rahat giyer. En sağlıklısı da el örgüsü arkadaşlar. İyi yün alırsanız tertemiz giyer çocuklarınız. Evet. Arkadaşlar yine ön yüze geçtik. Bakın şöyle. Burada artık model koymuyoruz. Tersten geldim. Bir gideceğim. Tekrar tersten geleceğim. 3. sırada model koyacağız. Burada sadece şu iki düzlerin, bakın şuradaki ve şuradaki iki düzün etrafındaki şu artışı yapıyoruz. Bunların artışını sadece yapacağız. Başka model yok burada. Modeller dediğim gibi 3 sırada bir koyuluyor. Hemen şuradaki bakın 7 haroşamı yapayım. Burayı düz geçiyoruz.
Bu şekilde. Evet, geldim. Buradaki artış yerine. Şuradaki 2 ilmek var ya, oraya geldik. Orayın bir sağından arttırdım. Bir de solundan arttırdım. Bir başından bir sonundan. Yine şurayı düz geçiyoruz. Kolu. Misinaya geçince masaya sürtüyor arkadaşlar. Ses çıkartıyor biraz. Geldim. Yine bakın şuradaki 2 ilmeğimin arttırdım. 2 ilmeğimi işledim. Artırdım. Bu şekilde gidelim. Dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir gidiş gelişi yaptık. Yine bakın model yerindeyiz. Şöyle. Örgümüzü de tekrar şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde örgümüzde devam ediyor. Sadece kol yerindeki modeli üçledik. Artık bu da 3 tane olarak devam edecek. Arkadaki ve öndeki model sayısında bir değişiklik yok. Onlar da aynı şekilde devam edecek. Burayı da birlikte koyalım. Sonra örgümüzü biraz ilerletelim arkadaşlar. Tekrar burayı birlikte yapalım. Bu modeli. 7 tane haroşamı yapıyorum. Evet, bakın 7 haroşam. Modelin hemen üstünü yine model koyuyoruz. Arttırdım. Üçünü birden kesiyorum. Arttırdım. 1 2 tane aradaki düzü ördüm, arttırdım. Yine şu 3 ilmeği birden kesiyorum, arttırdım. Evet, modelin üstüne yine modeli koyduk. Bakın 4. modeldeyiz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ördüm. Bakın şu 2 ilmekli yere geldim. Bu 2 ilmeğin kenarı devamlı artacak. Bunlar artacak ki bu kısım ön bedeni, buradaki artış kolu, buradaki arkadaki artış da arka bedenleri genişletecek. Yine artırdım. Bu 2 ilmeği işledim, artırdım. Geldim 1 2 3 tane işledim. Bakın modelin üstünü yine kesiyorum. Arttırdım ve burayı kestim. Şöyle arttırdım. Bir arada 2 tane düzüm var, onu ördüm. Arttırdım. Bakın hemen modelin üstüne geldim. Burayı da kesiyorum. Üçünü birden. Artırdım. 1 2 ilmeğimi işledim. Arttırdım. Bakın buradaki modelin üstündeki 3 ilmeği de kesiyorum. Ve artırdım. Böylece koldaki 3 tane modeli de yapmış olduk. 1 2 3 tane düz işledim. Bakın şu 2 ilmekli yere geldim. Sağında solunda artış yaptığımız. Arttırdım. 1 2 düz işledim, artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ilmek işledim. Artırdığım ilmeği artırdığımızı saymıyoruz. Artırmadan sonraki 14'ü işledim. Bakın modelin üstüne geldik. Saymasanız da zaten artık çok belli. Yine de karıştırırım diyorsanız sayarsınız. Artırdım. Bakın bu üçünü kestim. Artırdım. 1 2 ilmek işledim. Artırdım. Hemen yine bu üçünü kesiyorum. Modelin üstünü artırdım. Aradaki 2 düz ilmeği işledim. Artırdım. Şu 3 ilmeği kesiyorum ve artırdım. Şimdi kola doğru gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Burada 14'tü, burada 15. Bir ilmek fazlaydı burada. Şimdi yine artırma yerine geldik. Bakın şuradaki 2 düz ilmek arttırdım. 2 düz ilmeği işledim, artırdım. 1 2 3 ilmek işledim. Hemen ilk modelimin üstünü tekrar koyuyorum. Artırdım. 3 ilmeği kestim, artırdım. 1 2 ilmek düz. Artırdım.
Burayı kestim, arttırdım. 1 2 ilmek. Artırdım. Yine burayı kestim ve artırdım. 1 2 3 ilmek işledim ve kolu da geçmiş oldum. Artırdım. Buradaki 2 düz ilmeği işledim, artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek işledim. Öndeki modele geldim, artırdım. Bu üçünü ördüm. Şöyle artırdım. 1 2 ilmek düzü ördüm, artırdım. Bakın şuradaki modeli koyuyorum yine. Kestim, üçünü birden arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle arkadaşlar. Bu model sırasını da geçmiş olduk. Bakın. Sadece koldaki modelimiz 3 tane olmuş oldu. Şöyle gösteriyorum size. Diğer model sayılarında bir değişiklik yok. Buradaki artışlar, şu 2 ilmek olan yerdeki artışlar devam edecek. Böylece robamızı biraz ilerletelim. Henüz ikinci ilik yerine de gelmedik daha arkadaşlar. İkinci ilik yerine kadar biraz ilerleyelim. İliğimizi de yine birlikte açalım. Evet arkadaşlar, şöyle robayı ben biraz ilerlettim. Bakın şurada 2 4 6 7 modelimiz oluştu. Henüz daha robamız tamamlanmadı ama. Birkaç model daha ilerleyeceğiz, yani şurayı biraz daha uzatacağız. Şu anda ikinci iliğimize geldik. Bakın birinci ilikle ikinci iliğin arasında 14 haroşa var. Şöyle bakın birlikte sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. Bu 14. haroşada ikinci iliğimizi koyacağız. Onu birlikte koymak istedim sizinle. Yine 2 tane haroşayı ördüm. Şu ortadaki 4. haroşayı 3.'nün üstünden bakın bu şekilde atlattım. Şöyle. Bunu da örüyorum. 3 haroşa burada kaldı. 3 haroşa burada. Aradakini arttırıyorum. 1 2 3 tane haroşamı da ördüm. Bu şekilde ikinci iliğimizi de koymuş olduk. Şöyle arkaya döndüm. Burayı da örüyorum. Evet. Şimdi robamızı biraz daha ilerletelim arkadaşlar. Roba bitiminde yine birlikte kolu keseceğiz ve bedene ineceğiz. Bu şekilde ikinci iliğimizi koymuş olduk şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi robamızı tamamladık. Bundan daha fazla büyük yaparsak yeleğimiz çok büyür. Hani biz 0,6 aylık yaptığımız için bu büyüklük çok iyi olacak. Ama eğer siz daha büyük yapmak isterseniz şuradaki ajur sayısını çoğaltabilirsiniz. Biz şimdi burada 17 tane artış yaptık. Bakın birlikte sayalım isterseniz şurayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17.'yi artırdım. Model olarak da 1 2 3 4 5 6 7 8 model yapmışız. Şimdi modelimizin düz yerindeyiz zaten. Geldim böyle düz yerinden. Şimdi arkadaşlar bakın tersteyim ben. 8. modelimizi tamamladık. Bir düz sıramız var diye o düz sıramızı da önden geldik. Onun arka yüzündeyiz şu anda. Buradan artık giderken önce kolu ayıracağız. Şimdi arka yüzümüzü devam edelim. Önü geçelim. Bakın 2 4 6 7 tane haroşamı yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 tane önümüz olmuş. Öndeki ilmekler. Şuradaki 7 haroşa hariç.
Onu da koyarsak 34 tane. Bu ön. Şimdi şuradaki, bakın şurada 2 tane var. Burada da 2 tane ilmeklerimiz vardı ya, onun 2 sağından solundan artırıyorduk. Bu 2'yi de kola veriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu 2 düz ilmekteyiz. Tabii ki arka yüzde olduğumuz için burada ters gözüküyor. Buradan itibaren burası kol dedim. Şimdi kolumuzu örmeye başlayalım. Orada haroşa yapacağız. Ondan sonra kolu kapatacağız. Şimdi bakın şu ilk ilmeğimi şöyle bir tane aldım. Haroşa olarak. Şuraya taktım. Bakın tekrar gösteriyorum. İpim önde bakın önce. Buradan bir tane aldım. Ama buradan çıkarmıyorum. Bunu buraya taktım arkadaşlar. Şimdi bu ipimi buradan arkaya veriyorum bakın. Yani bir tane artış yapmış olacağım. Ve bunu bir haroşa işledim. Ve bu ilmeğimi de tekrar işledim. Bu şekilde bir ilmeği 2 ilmek yapmış oldum. Orayı size tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın çıkarttım şimdi. İpim önde. Bakın buradan bir tane ilmek aldım. Ama bunu buradan çıkarmıyorum. Bu burada duruyor. Bunu buraya geri taktım. Şimdi ipimi buradan aldım, arkaya veriyorum. Burada bakın bir ilmek fazladan oluştu. Şimdi bunu arkadan ve üstten alarak haroşa yaptım. 1 çıkarttım ve bunu da yine işledim. 2. Yani bir ilmeği 2 ilmek yapmış olduk. Şimdi bunları haroşa olarak devam ediyoruz. Gelelim öbür başa kadar. Hatta sayarak gidelim arkadaşlar. Şimdi bir tane arttırdıydım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve bir tane de şöyle gizli artış yapıyorum. Bak, kapalı artış 45. Şimdi burası kolumuz 45 ilmek oldu. Geri döndüm buradan. Şu an sadece kolu yapıyorum. Kolu kapatalım önce. Tekrar döndüm. 45'ti. Hemen şunu yine ilk ördüm. 1, 2. Evet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerçi saymaya gerek yok artık. Burada 45 ilmeğimiz var. Burayı haroşa yapmaya devam ediyorum. Sadece kol kısmını. Bu şekilde. Bakın. Başa kadar geliyorum şimdi. Hani başa kadar derken kolun bitimine kadar, başlangıç yerine kadar. Evet. Bakın buraya geldim. Zaten yeri belli. Evet. Şöyle. Buradan geri dönüyoruz arkadaşlar. Bir haroşamızı yapmış olduk.
Şimdi tekrar gidiyoruz. İlkini de örüyorum ben her zamanki gibi. Haroşamızı devam ettiriyoruz. Tekrar başlangıç yerimize geldik. Ve buradan geri dönüyorum arkadaşlar, bakın. Şu arayı örüyoruz bakın. Sadece kolun bu başıyla bu başı arasını haroşa olarak devam ettiriyorum. 2 tane haroşamızı yaptık. Devam ediyoruz haroşamıza. Evet, kolumuzun başlangıç yerine geldim. Bakın 2 haroşamız bitti. Tekrar dönüyorum. Aynı yerden. Yine ilkini de haroşa yaparak öbür başlangıç noktasına kadar geleceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar bir gidiş geliş yaptım. 3 tane haroşamız tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Ve örgümüzün ters yüzündeyiz. Buradan artık keseceğiz. 3 haroşamızı tamamladık ve tersinden keseceğiz. Keserken zaten burası 4 gözükecek. Hemen başlayalım. Yalnız kesme işlemini ne olur sıkı yapmayalım. Çocuğun kolu çok zor girer. Bakın, birini ördüm. İkinciyi de ördüm. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. Bakın, ördüm. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. Şöyle bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bu şekilde biraz rahat, bakın gevşek kesiyorum ki çocuğun kolu girmesi zor olur. Çok sıkı kesim olursa. Çok aşırı da gevşek olmasın ama sıkı da olmasın, bakın. Bu şekilde birbirinin üstünden atlata atlata, burada 45 ilmeğimiz vardı. Burayı bir tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle alıyorum ve bu şekilde kesmelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten örgümüzü yarıladık, başa gelmek üzereyiz. Bu şekilde devam edelim ve kesmeyi tamamlayalım. Dediğim gibi çok sıkı olmasın. Mümkün olduğunca rahat bir kesim yapalım, bakın. Evet, sonuna geldik şöyle arkadaşlar. Son ilmeğimi de kestim ve üstünden atlattım. Şunu da şöyle yaptım. Şöyle bir bekletiyorum. Önce size şöyle bir doğru yüzden göstermek istiyorum. Bakın, şimdi kolun birini yapmış olduk. Şöyle tutalım. Bakın, bayağı bir rahat bir kesim yaptım ki sıkı olmasın diye, şu şekilde. Bakın, kolumuz gayet güzel, rahat bir kol oldu. Şimdi arkadaşlar bakın, örgümüze devam etmeden evvel şurada bir dikilmesi gereken bir yerimiz var. Bunu bu şekilde yapıp ipi de koparabiliriz ama koparmayalım. Biz aynı ipimizle devam edeceğiz. Onun için elime tek tığımı aldım. Bakın. Çünkü örgümüzü arkadan devam ettireceğiz. Şimdi şunları karşılıklı aldım, bakın. Tek tığla birleştirip ineceğim burayı. Hemen bakın karşısına tekrar gösteriyorum. Bakın, terse çevirdim, zaten tersteyiz. Şöyle birbirine katladım. Bu şekilde. Şunu da geçirdim tek tığıma, ilmeğimi. Bakın, ilk önce şuraya girdim ve buradan bunun içinden geçtim. Şöyle bakın, bir buraya giriyorum, bir de buraya giriyorum. Bunu buradan aldım, buradan geçirdim.
şöyle bir zincir çektim. Tekrar buradan girdim ve karşıya da girdim. Bunu buradan aldım, şöyle geçirdim. Bir zincir çekiyorum ki oturtturuyorum, sağlam olsun. Tekrar geldim, bakın şuna girdim ve buraya girdim. Şöyle oturtturdum şöyle. Bakın en sondayım. Bunun da en sonuna girdim. Bu şekilde böyle oturtturdum. Şimdi bakın şurada bir ilmek kaldı. Bunu da buraya takıyorum arkadaşlar. Bu tarafa taktım. Böylece bakın burayı da dikmiş olduk. Kol bitti. Size tekrar göstermek istiyorum. Bakın kolumuzu tek tığımızla diktik ve ipimizi de aşağı indirmiş olduk. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi artık biliyorsunuz önden gelmiştim. Önün tersinden geldim. Kolu yaptıydım. Onun için elimdeki tek kalan diktiğim ilmeği de bu tarafa taktım. Çünkü niye? Örülmüş sayılır. Öne verdim onu da. Şimdi artık tersten arkayı devam ettireceğim. Şöyle geliyorum. Bakın burada arkanın artış yeriydi. Ters olarak örgümü devam ettiriyorum. Öbür kola gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, bakın şöyle. Şurayı daha iyi görürüz şimdi. Bu tarafa gelelim. Öbür kolu da yine birlikte yapalım. Arkayı tersten örgümüzü devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şöyle ağır ağır anlatmaya çalışıyorum. Tam örgüyü bilmeyen arkadaşlarımız anlamadık diyorlar. Öyle bir şey olduğu zaman da lütfen videoyu ağırlaştırılmışa alın. Öyle bir özellik var biliyorsunuz. İsterseniz hızlandırın, ister ağıra alın. Yavaşlatın videoyu. O şekilde izleyin. Elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum size ama örgüyü çok iyi bilenler de bu sefer sıkılıyorlar bu yavaş anlatımdan. Onun için hani ortayı bulmaya çalışıyorum. Yani ne çok hızlı ne çok yavaş. Herkesin yararlanmasını istiyorum arkadaşlar. Evet, arkayı geçtik. Şimdi öbür kola gelmek üzereyim. Arkamız da bu arada 62 taneydi. Yine şimdi birlikte sayacağız. Arka parçamız. Gelelim şöyle. Şunu da aldım. Bakın arkayı şimdi birlikte sayalım. Şu önündü. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ve 62. Arkası 62 ilmek. Evet, şimdi yine geldim. Bakın şu kolun şu iki artış yeri var ya, şu düz çizgimiz. Oralar kola aitti. Oradayım şu anda. Bakın orada bir gizli artış yapacağım ya. İpimi öne getirdim. Bir ilmek çektim. Buraya taktım. İpimi buradan aldım ve şimdi arkaya veriyorum. O geçirdiğim ilmeği de arkadan ve üstten alarak haroşa örüyorum. Bir taneyi ördüm ve ikinciyi de ördüm. Bu şekilde haroşamızı devam ettirelim. Öbür başa kadar gelelim. Öbür başta da bir haroşamız olacak. Bir gizli artışımız olacak. Şöyle geliyoruz. Kol 45 taneydi artışlarla beraber. Bir sağdan bir soldan artış yaptık dikişe gitsin diye. 43 taneydi. Bir sağdan bir soldan artış yapınca 45 tane oldu. Evet, şimdi sona geldim bakın. Ya da başa geldim diyeyim. Öbür baştayım. Şöyle aldım. Ve buraya
Bir gizli artış, şöyle kapalı artış yaptım ve döndüm. Şu kol. Şimdi arkadaşlar döndüm. Gördüğünüz gibi yine kolun bu başla bu baş arasında haroşalarını buradaki gibi yapacağız. 3 sıra haroşamızı yapalım. Kesimini yine birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın 3 haroşamızı tamamladık. Doğru yöndeyim. Şimdi çevirdim. Ters yönden artık örgümüzü kesmeye başlayabiliriz. Yine diğerindeki olduğu gibi bir ördüm. Yanındakini ördüm. Bunu bunun üstünden atlattım. Şöyle güzel, yine bir öncekinde olduğu gibi rahat bir kesim yapalım lütfen. Sıkmadan elimizi, çok da gevşek de yaparsak güzel olmaz. Normal bir kesim yapıp tamamlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın kesimimiz tamamlandı. Şu en son ilmekten şöyle bir tane daha geçirdim. Şöyle ve burayı sağlamladım. Şimdi bakın bunu bıraktım. Tek tığımı aldım. Şu ilmeğe geçirdim. Diğerindeki olduğu gibi şöyle karşılıklı iki başı, iki ucu bir araya getirdim. Bakın her bir haroşayı diğer haroşayla birleştiriyorum. Birincisini taktım, geçirdim ve bir zincir attım. İkinci haroşayı geçirdim, ikinciye tekrar şöyle kaydırdım, bir zincir attım. Şöyle üçüncüyü geçirdim, şöyle kaydırdım, bir zincir attım. Şimdi şu dördüncüyü geçirdim, bunu da buradan geçirdim, şöyle kaydırdım ve bir zincir attım. Burada da bir tane ilmek kaldı. O da bir artış gibi düşünün, onu fark etmez. Onu da getiriyorum, şuraya taktım. Şimdi biz arkadan öne doğru gittiğimiz için, onu da işlemiş olduğumuz için buraya takıyorum, arkaya. Gördüğünüz gibi bunun da dikimi bitmiş oldu şöyle. Şimdi önü başa kadar tersten devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Önde tekrar model koyacağız. Modeli de birlikte yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar bakın kollarımız oldu. Şöyle. Gayet de güzel oldu. Çok küçük de olmadı. Genişliği güzel. Zaten 0,6 ay dedik. Şimdi artık ön yüzdeyiz. Artık bu modelleri tümden buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Boydan boya. Onun için bu sırayı saya saya gitmemiz gerekiyor. Ki modeller tam yerleşsin. Eğer eksiltmemiz veya artırmamız gerekirse modeli yerleştirebilmek için şu kol altında yapacağız o işlemleri. Şimdi ilk önce şöyle bir modelimizi önden yaparak gidelim. 2 3 4 5 6 7 haroşamı yaptım. Bakın şurada kaç ilmeğim var sayayım da siz de kafanız hiç karışmasın. Şu kol altını diktiğimiz ilmek bu ortada duruyor. Onu saymıyorum şu anda. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 ilmek. Daha evvel de saymıştık, 27 ilmekti. Yani şu öndeki 7 haroşadan hariç 27 ilmeğimiz var. Şimdi şu kol altına kadar şu modeli bir buraya bir yerleştirelim önce. Şimdi her zamanki gibi arttırdım ve ilk modelimizin kesimini yaptım, arttırdım. 1 2 düzü yaptım. Artırdım. Modelimizin kesimini yaptım, artırdım. Arada 1 2 düzüm var. Artırdım.
3 ilmeğimi kestim, artırdım. Şöyle. Arada 2 düzüm var. 1, 2 düz. Şimdi artırdım. 3 ilmeği kestim, artırdım. 1, 2 düz ilmeğimi yaptım. Artırdım. 3 ilmeği kestim, artırdım. 1, 2 ilmeğim var. Artırdım. Şuradaki 3 ilmeğimi kestim ve artırdım. Şimdi önü bu şekilde bitirmiş olduk. Şu ortadaki fazladan bir ilmek buraya girmiş oldu. Şimdi bakalım, buraya 2 düz verirsek burası nasıl tamamlanacak? Bunu burada bekletiyorum. Bakın en son artırdığım ilmek boşta bekliyor. Şimdi şurayı sayalım. Zaten bu 5 ve 5'in katları olarak gider bu model. Şurada en son bakın şu üçünü kesince model bitmiş oluyor ya. Model şuradaki 3. Bundan hariç 2 düz ilmek ve 3 ilmek kestiğimiz ilmek 5 oldu. 2, 4, 5 daha. 2, 4, 5 ilmek daha 15 etti. 2, 4, 5 ilmek daha 20 etti. Ve burada 2, 4 ilmeğim kaldı. En sonda keserek bitirmişim. Şimdi benim burada 3 ilmeğe ihtiyacım var. Onun için ya bunu artıracağız ya eksilteceğiz. Ben şimdi bunu şöyle yapıyorum. Şu son kestiğimi tekrar şöyle aldım arkadaşlar, bakın. En son 2 düzümü işledim. Şöyle üstünü doladım. Buradan sadece 2 taneyi aldım, kestim. Sanki 3 almışım gibi düşünün. Hani bir gizli artış var burada aslında. Aldım, artırdım. Evet, yani 3 ilmek kesmiş gibi düşünün ama aslında 2 ilmek kestim. Artırdım. Hemen şuraya bir gizli artış daha yapıyorum, bakın. Çok delik olmasın diye tığımla girdim, bakın şuraya. Şunu şuradan çektim. Şuradan girdim. Bunu buradan çektim. Şuraya koydum. Şöyle. Bir gizli artış yapmış oldum. Bakın bırakıyorum geri. Şu alta girdim. Buradan şunu çektim. Buraya taktım. Bunu da 2 tane kestim ki orada da bir gizli artış yapmış oldum. Şimdi artırdığım 1, 2 düzümü yaptım. Şimdi bizim kaç taneye daha ihtiyacımız vardı? 2 düzümüz burada. Buradan geri geliyorum. 5 5 sayıyorum. 5'in bu başında üçlü kesim işlemi var. Bunu bilin. Bakın şurada. 2 4 5. 2 4 5 10 etti. 2 4 5 15. 2 4 5 20. 2 4. Burada da 2 düz yaptık ya. Şimdi ben burada yine 2 tane kesersem yine bir gizli artış yapmış olacağız. Onun için yine kol altında bakın artırdım bir tane. Şuradan normalde 3 kesmem gerekiyordu ama ben 2 kesiyorum. Böylece orada da bir gizli artış yapılmış oldu. Ve artırdım. Şimdi 1, 2 düzümü işledim. Artırdım. 3 ilmeği birden kesiyorum. Artırdım. 1, 2 düzü işledim. Artırdım. 3 ilmeğimi kesiyorum. Artırdım. 1, 2 ilmeğimi işledim. Artırdım. 3 ilmeğimi kesiyorum. Artırdım. 1, 2 ilmeği işledim düz olanı. Artırdım. 3 ilmeğimi kesiyorum. Artırdım. Bakın 2 ilmek kaldı zaten. Bu 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Zaten şimdi modelin üstüne geldik. Burada bir sıkıntı yok. Artırıp modelin üstüne modelimizi koyup öbür kol altına kadar ilerleyelim. 2 düzüm
Artışımı yaptım. 3 ilmeğimi kestim. Artırdım. 1 2 düzüm. Burada kafanız karışmaz. Zaten modelin üstü olduğu için. Artırdım. Bakın şurada kesme yerinde 3 ilmeğimi kestim. Evet. Şimdi bu tarafı da yerleştirelim arkadaşlar birlikte. Arkadaşlar yeterince yavaş yapmaya uğraşıyorum sizin için. Herhalde anlıyorsunuzdur. Daha da anlamazsanız videoyu yavaşlatarak izleyin lütfen. Şimdi artırdım. Burada 2 düz sırasındayım bakın. 1 2 düzümü yaptım. Artırdım. 3 ilmeğimi kestim. Artırdım. 1 2 ilmek düz işledim. Artırdım. 3 ilmeğimi kestim. Artırdım. 1 2 ilmeğimi düz işledim. Artırdım. 3 ilmeği kesiyorum. Artırdım. 1 2 ilmeğimi düz işledim. Şimdi artırdım. 3 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde. Artırdım. 1 2 ilmeğimi düz işledim. Artırdım. Şuradaki 3 ilmeğimi keseceğim ama kesmeden evvel bir de şu tarafı kontrol edelim. Bakalım burada ne yapmamız gerekiyor onu anlayalım. Bakın burada da şu 3 kesim. Hani modelimiz bu böyleydi. Bakın 2 4 6 7 haroşa. Şöyle göstereyim. 2 4 6 7 haroşadan sonra 3 kesiyorsunuz. 2 düz. 3 ilmeği kestik. 2 düz. 3 ilmeği kestim. 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 2 düz. Ama burada 1 kaldı. Ama biz burada artış yaptığımız için o öyle olmayacak. Onun için yine biz burada 2'yi keseceğim. Burada 2 düzü bırakacağım. Ve burada da 2'yi keseceğim. Yani şuradakini uydurmamız gerekiyor. Şu kol altındaki yaptığımı. Gördüğünüz gibi. Şimdi 2 düzdü. Ben şurada şunu 2 keseceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle aldım. 2 taneyi kestim. Normalde 3 kesiyorduk ya. Böylece burada bir gizli artış yapmış oluyorum ben. 2 kestim. Artırdım. 1 2 işledim. Şimdi tekrar sayıyorum arkadaşlar. Bakın şurada 3 kesimdi. Şu modelin şurası 3 kesim ya. 2 düz 3 kesim. 2 düz 3 kesim. 2 düz 3 kesim. 2 düz 3 kesim. Bakın burada da 2 kesersem yine bir gizli artış yapmış olurum. Onun için burada da 2 kesiyorum bakın. 2 düzü yapmıştık. Artırdım. 2 tane kesiyorum. Yani bu kol altında da yine 2 tane artırma yapmış oldum. Artırdım şimdi. 1 2 düzü işledim. Artırdım. Şu 3'ü kestim. Artırdım. 1 2 düzü işledim. Artırdım. Şu 3'ü kestim. Artırdım. 1 2 düz ilmeği işledim. Artırdım. Şu 3 ilmeği kestim. Artırdım. 1 2 ilmek işledim. Zaten bakın alttaki modele geldik. Artırdım. Modeli koyuyorum. 3'ü kestim. Artırdım. 1 2 işledim. Artırdım. Yine modeli koydum. Artırdım. 7 ilmek haroşamı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Böylece modelimizi boydan boya yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Eğer hala benim anlattığıma göre yerleştiremediyseniz modelinizi, isterseniz sadece şuradaki 2 modeli aşağı kadar devam ettirip
Arkada da şu 3 modele aşağı kadar devam ettirebilirsiniz. Buraları düz devam eder. Yine bu önde de aşağıya kadar şu 2 modeli devam ettirirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Öyle de çok güzel oluyor. Ben öyle de çok yaptım çünkü. Bunu ama ben boydan boya yerleştirdim. Çünkü ajurlu bir yelek olsun istiyorum. Böyle yumuşacık, hafif bir şey. Şimdi artık modelin tersindeyiz. Gidiş gelişlerimizi yapacağız. Tersten gideceğim. Bir de bir gidiş geliş yapacağım ki modelin ikincisine yerleştirelim. 7 haroşamız. Şimdi zaten burada bir şey yok. Sadece tersten gideceğiz. Ayrıca da tekrar bir gidiş geliş sırası yapıp ondan sonra tekrar model koyacağız. Ama modellerin yeri belli olduğu için o üst üste devam edecek aynı model. Yine de orayı da birlikte yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, yeleğimizin şu anki hali bu. Şunlar kollarımız. Robamız bitti ve bedene geçtik. Zaten modelimizi de birlikte yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar ilk artışta bu sağ tarafta 3, sol tarafta 2 artış oldu. Ama sanki bir yeri fazla bir yeri eksik gibi düşünmeyin. Zaten ilk başlangıçta şuradaki bu tarafta bir ilmek fazlamız vardı. Onun için bunun altında 2 artış olmuş oldu. Zaten model sayılarımız aynı, bakın 1 2 3 4 5 6 tane burada modelimiz var bir önde. 1 2 3 4 5 6 modelimiz burada var. Arkada da bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 modelimiz var. Şimdi modelimizi yerleştirdik artık. Bundan sonrasında bir şey yok. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar beden boyunu uzatacağız. Modellerimizi alt alta sıralayacağız. Modellerin yeri değişmiyor. Tıpkı şu yukarıdaki olduğu gibi. Üst üste gelecek modeller. Ve her 14 haroşada bir ilik açacağız. Şimdi ben arkadaşlar gidiş gelişimi yaptım. Ondan sonra modelimin doğru yüzündeyim. Şurada da modeli birlikte gidelim arkadaşlar. Ondan sonrasını uzatalım. Yine 7 haroşamızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle. Şimdi modelimizi koyabiliriz. Artırdım. Kestim 3 ilmeği. Artırdım. 1, 2 düzümü işledim. Artırdım. 3 ilmeğimi kestim. Artırdım. 1, 2 düzümü işledim. Artırdım. 3 ilmeğimi kestim. Artırdım. 1, 2 ilmeğimi işledim. Yani bu şekilde modeller üst üste denk düşecek şekilde devam edeceğiz. Artırdım. 3 ilmeği kestim. Artırdım. 1, 2 düzümü işledim. Artırdım. 3 ilmeğimi işledim. Artırdım. 1, 2 düzü işledim. Artırdım. 3 ilmeği kestim. Artırdım. 1, 2 ilmeği düz işledim. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu şekilde bakın üst üste geliyor. Beden boyumuzu da devam edelim. Ondan sonra yine birlikte kesme işlemlerine devam edeceğiz. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi örgümüz şöyle devam ediyor. Size bir göstermek istedim. Modelimiz bu şekilde. Bu arada 3. ilik yerine de geldik. Orayı da dedim birlikte keselim sizinle. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde devam ettiriyoruz modelimizi. Şöyle. Bu arada şu iliğimizi de birlikte keselim. Açalım. Ondan sonra tekrar örgümüze devam ederiz. Biliyorsunuz şöyle bakın, ilik yerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 haroşada ilik açıyorduk.
Ben şu ilmekleri bu tarafa aktardım size gösterebilmek için düzgünce modele. Geri alıyorum. Hani örmeden aktarmıştım. Şöyle geçireyim. Evet. Yani burası örük değildi. Şimdi düz yerden geldim. İliğimizi düz yerde açıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi 2 haroşamı ördüm. Şu 4. ilmeği 3.'ünün üstünden atlatıyorum. Bu şekilde. Bunu da ördüm. 3 burada, 3 burada var. Aradakini artırdım. Buradaki 3 haroşayı da yapıyorum. Alırken iplik ayrılmış. Onu düzledim. Tamam. Şimdi döndük arkadaşlar. Tersine. Zaten terste bir şey yok. Şu artırdığımı da ördüm. Böylece 3. iliğimizi de açmış olduk. Şöyle. Örgümüz de bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar bakın yeleğimiz şu anda bu şekilde. Şurada bakın şurası 13 model oldu. Onu birlikte bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 model. 13 modelin tersinden geldim. Ön yüzünde hani modeli kestikten sonra tersten geldim başa kadar. Bu yüzünü haroşa olarak gittim arkadaşlar. Henüz bir sıra. Ve şurada da ilik yerine geldik. Bakın buraya da bir tane ilik açtım. Yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Haroşamızdan sonra buraya bir iliğimizi açtık. Ve artık buradan itibaren örgümüz haroşa olarak devam edecek. Yani 1, 2, 3, 4. ilikte modelimizi bitirdik. Etek ucunun lastik bölümünü yapıyoruz haroşayla. Şimdi haroşalarımızı da yaptıktan sonra artık yeleğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet bakın şuradaki iliğimiz açmıştım ben. Tersten onu gidiyorum şimdi. Ve etek ucundaki haroşalarımıza devam ediyoruz. 13 modelden sonra haroşaya geçtik. Yani 4. iliğimizi koyduktan sonra. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü küçük bir yelek yapıyoruz biz şimdi. Yine bu bile bayağı bir uzun oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Etek ucunun lastik bölümünde 3 tane haroşamı yaptım. Burada artık tersteyim. Tersten kesim yapacağım ve burada 4 tane haroşa olmuş olacak. Yani şu an 3 tane kesimle birlikte 4 haroşayla tamamlamış olacağız. Böylece yeleğimiz de bitmiş olacak arkadaşlar. Hemen şöyle birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Bunu bunun üstünden atlattım. Şöyle birini ördük. Diğerini üstünden atlattım. Ördüm. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. Şöyle. Bu şekilde örgümüzü kesip bitireceğiz. Sonra da düğmelerimizi dikeriz. Zaten şu anda örgüde hiç dikilecek hiçbir yer yok. Biliyorsunuz. Kol altını da önceden örerken dikmiştik tek tığımızla. Onun için de örgümüzde dikiş yeri yok yani. Dikişsiz boyundan bir yelek bu. Kesim işlemini de bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakın burada 4 sıra haroşa olmuş olacak kesimle birlikte. Arkadaşlar bakın kesimle birlikte etek ucunda
4 sıra haroşa oldu. Kestik, bitirdik. Ben düğmelerini de diktim şöyle. Bakın. Şimdi şu yakasını, elimde bir parça ipim var. Onu kordon usulü yapıp yakasına geçireceğim. İsterseniz yapın, istemezseniz yapmazsınız. Çok şey değil. Bunu da yapmak çok kolay. Aslında karşınızda biri varsa daha rahat olur. Yoksa da önemli değil. Bakın şuradan tuttum ben burayı. Şuradan kıvırıyorum. Şurayı şöyle bir elime aldım. Buradan bu uçtan kıvırıyorum. Karşınızda tutturacak biri varsa dediğim gibi daha kolay. Yoksa da önemli değil. Şöyle şu karşıyı tutarsanız, şöyle yapalım daha sıkı olsun. Buradan kıvırıyorum, sadece kıvırıyorum. Aynı yöne. Evet. Şimdi şurayı da şöyle aldım. Kıvırdığım ipi şöyle geriye verdim. Bu da zaten kendiliğinden böyle kıvrıldı. Şuraya bir düğüm atıyorum. Uca. Bakın kıvırdığım ipi bırakınca, ikiye katlayınca böyle bir düğüm oluştu. Biraz daha isterseniz kıvırabilirsiniz. Çünkü buraya da bir düğüm atacağım. Biraz da böyle kıvırdım. Şimdi şuraya da bir düğüm attım. Bakın şöyle en basitinden bir kordon yaptık. İstiyorsanız yapın, istemiyorsanız yapmazsınız. Bunu da şöyle, bakın zaten hazırda yerleri var. Şuralardan geçirebilirsiniz. Boynunu biraz daha kapalı tutmak isterseniz. Ajur olan yerlerden geçiriyorum şu anda. Elimdeki kalan ipi yaptım arkadaşlar. Çünkü ipim bitti. Yalnız şurada bir boşluk var. Burada ajur yok. Onu da şöyle bir aradan geçirin. Şöyle. De şöyle yapın. Zaten örgü olduğu için geçiyor, kolay geçiyor. Sonra da şuralardan tekrar ajurlardan alın. Şuradaki olan yeri de yine şöyle bir aradan geçirin. Örgüde çok sıkıntı olmuyor böyle geçirmeler. Şuralardan tekrar geçirin. Ajur yerlerinden. Başa kadar. Şurada bir bakın denk düşmedi. Onu geri alıyorum. Şu boşluktan bir tane daha girdireceğim. Bu delikten girdirmeden evvel şu ara sıkı yerden bir tane daha girdiriyorum ki denk düşsün. Size de denk düşmezse öyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi buradan tekrar girdiriyorum. Şu ajur yerlerden şöyle. Elimizdeki bir yumak ip bitti arkadaşlar. Bitmeseydi bir de küçük pompon yapardık önüne. Ama pompon yapacak ip kalmadı. Son elimdeki ipe bu kordonu yaptım işte basitçe. Ama sizin elinizde ip varsa biraz daha şey yapabilirsiniz. Bir pompon falan.
Bakın böyle de çok sevimli oldu. Şöyle. Güzel bir yelek elde ettik. 0-6 ay dedik ama bunu rahatlıkla 8, 9, 10 aylık 1 yaşa kadar da giyebilir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.